Şimdi arkadaşlar bu tohum çimlendirme konusunun önemini ne kadar ikna olduğumu ve bu konunun ne kadar önemli olduğunu daha önceki çektiğim hem Mama 2 videosunda hem tohum çimlendirme videosunda anlatmıştım. Gerçekten bu süreçte bana ya buğday abi sakıncalı değil mi, şöyle değil mi, böyle değil mi, buğday işte bakteri üretiyor falan gibi saçma saçma diyorum çünkü denedim bunları arkadaşlar. Denedim, yaşadım. 3 yıldır bu konuyu araştırıyorum dedim. Yok öyle bir şey. Onların hepsi efsane, ütopya, insanların kafasında uydurduğu şeyler. Öyle bir şey yok. Tohum çimlendirme videosunda anlattığım şekilde yürürseniz hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Artı gerçekten hem yavru kuşlarda hem anaç kuşlarda inanılmaz bir performans sağlıyor bu çimlendirilmiş tohum konusu. Şimdi bu çimlendirilmiş tohum konusunda tohumların çimlenme süreleri farklılık gösteriyor. Mesela en kolay çimlenen maş fasulyesi neredeyse 15-16 saatte tamamen çimleniyor. Ama Nijer gibi, işte darı gibi bazı tohumlar neredeyse 3 güne varabiliyor tamamen çimlenmesi. Bu konuyu bir deneyle test etmeye karar verdim. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Şimdi bu hafta boyunca tohum satan işte Akyol kardeşlerden bir de Osman Aşıkçı arkadaştan muhtelif tohumlar aldım. 7-8 tane. Bu tohumları eşit şartlarda, bütün tohumları eşit şartlarda ortak bir düzenekte çimlendirmeyi deneyeceğim. Buna da hepiniz şahitlik edeceksiniz. Tüm tohumlar çimlendiği zaman gerçekten hani ben araştırdım bu konuyu. 100'e yakın mineral ve vitamin ortaya çıkıyor tam o filizlenme aşamasında. İşte biz bunu kuşlara sunuyoruz çünkü. Ve bu doğal vitamin ve mineral kuşlara inanılmaz ivme katıyor. Hangi tohumu çimlendirirseniz çimlendirin bence kuşa direkt etkisi var. Dolayısıyla burada o çimlenme formülünü, çimlenme zamanını tam böyle yakalayacağımız tohum kombinasyonunu doğru yapmamız önemli. O yüzden bu deneyi yapmaya karar verdim. Sonuçlara da hep beraber bakacağız. Şimdi şu tohum konusunda yapmış olduğum düzenek ve kullandığım tohumlara hep beraber bakalım. Şöyle bir düzenek düşündüm. Şöyle bir geniş bir elek ya da süzgeç. Bir de bunun altına koyabileceğim bir kap. Böyle bir sistem düşündüm. Onu da şöyle yapacağım. Şu kağıt havlularla altını kapatacağım bunu. Ya buraya 7-8 çeşit tohumu, işte ne kadar tohum toplayabildiysem, bu hafta tohum topladım tohum satıcı arkadaşlardan. Eşit şartlarda hangisinin ne kadar zamanda en iyi çimlendiğini bulmaya çalışıyorum ki ortak bir tohum formülü oluşturabileyim. Tohumun faydasına çok ikna olduğum için bu işi detayını araştırıp bir formülize etmek istiyorum. Asıl derdim bu. Bunu da sizlerle bu video sayesinde paylaşıyorum. İşte altını, bu süzgecin altını kağıt havluyla doldurduktan sonra da böyle bolca ısladım. Normalde de bu çimlenme aşamasında bunu sprey yapacağım üstüne. Suyu süzdüm, böyle koydum. Şimdi bunun içine tohumlarımızı koyacağız. Dediğim gibi bu hafta benim elimde olan tohumlar ve tohum satan üretici arkadaşlardan da aldığım tohumlarla şu an bütün tohumları masaya koydum. Bu düzeneye şimdi önce zaten bu işin vazgeçilmezi olan buğdayla başlayacağım. Şuraya 2 ölçek buğday koyuyorum. Yanında hemen turp tohumu var. Bu 2 ölçekli turp tohumundan koyacağım. Sonra aspurumuz var. Bu aspur Trakya üretimi. Bunu bu sene üretim başında aldım ve çok memnunum. Kuşlar kapış kapış yiyor. Sonra öğrendim ki satan arkadaştan, satan firmadan bu zaten yerli aspurmuş. Yerli üretim. O yüzden çok taze ve çok tüketiliyor. Şu grubu zaten Akyol kardeşlerden aldım, aspuru hariç arkadaşlar. Burada darı çeşitleri var. Siyah darı var. Bunlardan şu köşeye de darı köşesi yapalım. Siyah darıdan. Ondan sonra sarı darıdan, bunları yan yana koyacağım darı grubunu. Kızıl darıdan ve ak darıdan. Akyol bizim yılların satıcısı, ürün çeşitliliği çok fazla ve gerçekten güzel ürünler satıyor. Burada da şalgam tohumumuz var. Onu da tam şu ortaya koyayım. 2 kaşık alıyor.
Sonra Osman kardeşimden de Nijer aldım ama gerçekten olağanüstü bir Nijer. Kendisine sorduğumda pek iyi güzel diyememişti ama daha doğrusu Mersin'den aldım abi falan dedi ama bence ürününü iyi pazarlayamıyor. Gerçekten çok güzel bir Nijer. Hem çok taze hem çok temiz. 2 kaşık da Nijer koydum. Ve yine Osman'dan aldığım kanola. Bu kanola da çok faydalı arkadaşlar. Trakya'da çok yetiştiriliyor. Bu sene ben hem tohum karışımıma hem de yem karışımıma daha fazla kanola koyacağım. 2 kaşık da kanola kattım. Kanola ile Nijer'i Osman'dan aldım. Diğeri Akyol'un. Bu da benim bu sene Vivit'ten aldım sanırım. Vivit'ten aldığım yerli üretim şey. Şimdi bunları nasıl yapacağım? Şu an saat 4'ü 5 geçiyor. Yani 16.15. 16-15. Yaklaşık 48 saatte bunların hepsinin çimlenmiş olması gerekecek ama ben size bunların 6 saat arayla durumlarını paylaşacağım. Zaten videoya ekleyeceğim. Bunları ıslatma şeklinde şöyle bir spreyle yapacağım. İçine temiz su koydum. Her aklıma geldikçe tüm tohumları bolca spreyleyeceğim. Böylelikle eşit şartlarda bakalım ne kadar sürede hangisi ne kadar daha çok çimlenmiş olacak. Tekrar edecek olursak şurada buğdayımız var. Hemen yanında marul tohumumuz var ki marul tohumu benim yıllardır kullandığım, özellikle kres kanaryalar için kullandığım, kızıştırmak için kullandığım bir tohum. Onun hemen yanında Nijer var, kanola var, darı grubu var, aspur var ve ortada da şalgam tohumu var. Ben bunları bolcana ıslayacağım. Her aklıma geldikçe de günde 4-5 defa, şimdi bunun içindeki su bittiği için yeteri kadar ıslayamıyorum ama ben videoyu kapattıktan sonra bunu bolca ıslarım. Aklıma geldikçe ıslayacağım ve süreci beraber takip edeceğiz. Dereyi beraber yapmış olacağız. Bakalım nasıl çıkacak sonuçlar. Evet, şu an saat 10.30 ve daha hiçbir tohumumuz çimlenmedi. Bol bol her aklımıza geldikçe bu şekilde spreyliyoruz karı kocam. Her aklımıza geldikçe spreyliyoruz ama eşit şartlar oluyor. Bütün tohumlar için eşit şartlar oluyor. 6 saat sonunda, tamam canım istersen, 6 saat sonunda çimlenen hiçbir tohum yok. Evet, şu an saat ertesi gün 8. Yani ilk koyduğumdan itibaren yaklaşık 16 saat geçti. Ve birçok tohum ufak ufak patlamış, ufak ufak filizlenmiş. Bakalım tam 24 saatin sonunda durum ne olacak? Evet, şu an saat tam 5'e çeyrek var. Ertesi gün 5'e çeyrek var. Dün biz tam 4'ü çeyrek geçe bu işleme başlamıştık. Yani neredeyse 24 saati biraz geçmiş. Gördüğünüz gibi kanolalar bayağı çimlenmiş. Nijerlerde ufak tefek içlerinde patlayanlar var ama bir günde Nijer demek ki çimlenmiyor. Turp tohumunda daha çok patlayanlar var. Demek ki turp tohumu da daha çabuk çimlenmiyor. Bu arada buna ben geçen bir önceki şeyde içine koyarken marul tohumu demişim. Turp tohumu arkadaşlar. Marul tohumu kullanılmıyor. Zaten çimlenmez marul tohumu. Buğday baya filizlenmiş. Aspurumuz da tek tük olmuş. Darıda özellikle kızıldarı bayağı filizlenmiş. Siyah darıda tek tük var. Aktarıda da bayağı filizlenmeler var. Yani şu an için en hazır görünen şalgam, bu arada şalgamda neredeyse hiçbir kıpırtı yok. Evet, 24 saat sonunda durum bu. Devam edeceğiz arkadaşlar takibe. Evet, şu an saat 1'e çeyrek var. Yani 2 gün önce ikindi vakti saat 4'ü çeyrek geçe koymuştum bu tohumları. Yani cumartesi günü koymuştum. Pazar ve bugün pazartesi saat 1'e çeyrek var. 20 saat olmuş. 20 saat sonunca bence bu deneyi ben burada keseceğim. Buğdayı görüyorsunuz. Oldukça iyi filizlenmiş. Hatta yeşillenmiş, bıraksak şey olacak.
Yanında turp tohumu var. Bu turp tohumu da gayet güzel çimlenmiş. Yanında Nijer var. Harika çimlenmiş. Nijer'in kendisi de çok iyiydi zaten. Yine yanında kanola var. Kanola da coşmuş. Çok çimlenmiş. Yanındaki darılar da nispeten çimlenmiş. Onun yanındaki aspur kanaryalarımızın temel. Bence bunu çimlendirme sistemine katmaya gerek yok. Çimlenenler var ama kabuklu zaten. Niyeyse bu şartlarda çimlenmemiş. Bir de ortada şalgam tohumu var. Şalgam tohumunda neredeyse hiç çimlenmiyor. Diplerde biraz çimlenmeler var sanki bazı tohumlarda ama genel olarak yok. Demek ki şalgam tohumunu da çimlendirmemize, katmamıza gerek yok. Bir de burada olmayan olmazsa olmaz maş fasulyesi var. Onu bilerek katmadım çünkü o zaten çok çabuk çimleniyor. Bence buraya kadar tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 günün sonunda aslında ben sonuçlara ulaşmış oldum. Bunları da hep beraber siz de bu sonuçlara şahitlik ettiniz. Yani tam 2 gün de değil, 44. saatin sonunda ben deneyi sonlandırdım. Deneyde hangi tohumları kullanmıştık? Buğday, turp tohumu, kanola, darı, aspur ve şalgam tohumunu kullanmıştık. Aspur ve şalgam pek çimlenmedi zaten bu sürede, bu şartlarda. Ama onun dışındaki tohumlar yeter seviyede çimlendi. Bu çeşitlilik yeter bence. Yani bir de zaten deneyde kullanmadığım ama zaten çimlenme performansını iyi bildiğim maş fasulyesi var. Yani ben artık çimlenme tohum karışımı yapacağım zaman bu testini yaptığım tohumların hepsinden eşit miktarda bir karışım oluşturacağım. Yani sonuç olarak buğday çimlendirme formülünü ben kafamda oluşturdum. Bu testini yaptığım tohumlardan eşit miktarda tohum çimlendirmesi karışımı yapacağım bundan sonraki süreçte. Bunların hepsinden eşit miktarda koymak bence kafidir. Nedir bu tohumlar? Maş fasulyesi, buğday ama direkt tarladan alınmış, işlem görmemiş buğday olacak. Kanola, 3. tohum. Nijer, 4. tohum. Turp tohumu, 5. tohum. Ve darı olacak. Toplam 6 tohumla bu karışımı tamamlayacağım. Farklı farklı faydaları olan 6 tane tohumu çimlenmiş olarak kuşlara sunmak, inanıyorum ki çok daha faydası artacaktır bu tohum karışımının. Bu süreci de hep beraber incelemiş olduk arkadaşlar. Hoşça kalın.